Bitcoin ve altcoin'ler neden sert bir şekilde aşağı doğru yuvarlandı? Yükseliş geliyor mu? Bitcoin'de ve altcoin'de yeni hedef ne? Eğer piyasaya yeni girip ne oluyor, ne bitiyor anlamaya çalışıyorsanız da işte bu video tam olarak sizin için. Videonun sonunda bir de bonus bilgi olacak. Ben hazırım, siz de hazırsanız bam bam başlayalım. Ben Eren Caner, Kripto Sözlük hediye kutusu çekilişimiz devam ediyor ama çok az kaldı. Kanalıma abone olup zile dokunup videolarımı beğenip fikirlerinizi, yorumlarınızı aşağıya yazarak siz de katılabilirsiniz. Bu arada daha birkaç gün önce düşüş öncesi şu videoda OBO formasyonunda olduğumuzu anlattım ve buradan orta şekerli bir düşüş yaşayabiliriz demiştim ve o formasyon birebir çalıştı dostlar. Yani ne diyeyim, hani bir takip edenler yakaladı, paraya dönüştürebilenler dönüştürdü. O yüzden videolarımı sonuna kadar izleyin ve gözünüz kulağınız bende olsun dostlar. Ama bazen hani inanın çok istesem de yatırım tavsiyesi vermiyorum asla ama bir yandan da merak etmeyin de demek istiyorum. Bitcoin'de şimdi biraz böyle birkaç aylık bir vizyon çizip sonrasında da daha bugünleri konuşmak ve akabinde de altcoin'leri genel olarak konuşmak istiyorum. Zira bu kanalda sizinle Bitcoin'de anlık düşüşlerden fazla etkilenmeyen, uzun vadeli olarak gerçekleşebilecek bir yol haritası da paylaşmıştım. Bakın mesela ekranda görüyorsunuz. Hatta haddim olmadan bir de tavsiye vereyim size. Mesela sıkıldınız, daraldınız, işte bu piyasa neden böyle, neden hala Bitcoin yükselmiyor falan diye böyle isyan bayrağını çekerseniz de açın abi bu görsele bakın. Hani Telegram kanalımda var. Biraz eskilere gitmeniz gerekli kanalda. Sadece hani bunu yapmanız lazım ama ya da siz gelin abi, ben ara ara güncelleyerek bu uzun vadeli bakışı sizinle paylaşırım. İlk uzun vadeli sert yükseliş Bitcoin'e çıkabileceği rakamı da yine ben saklı tutuyorum. İlerleyen günlerde veya haftalarda sizlerle paylaşacağım. O yüzden takipte kalmaya devam edin. Uzun vadede ben neye önem veriyorum biliyor musunuz? Bakın yaklaşıyor abi. Mayıs 2020'de ne var? Mayıs 2020'de Bitcoin'de blok yarılanması var. Mayıs 2020 itibariyle artık Bitcoin madencileri şu andakine göre tam yarı yarıya daha az Bitcoin üretebilecekler. Bitcoin'in blok zinciri şu an işte 10 dakikada ortalama 12,5 Bitcoin ödül olarak dağıtırken artık bu 6.25'e düşecek. Yani ne olacak? Ne olacak? Muhtemelen Bitcoin daha da değer kazanacak. Mesela Litecoin'in fiyatının yarılanması yaklaştıkça 30 dolardan 140 dolara doğru böyle nasıl kısa bir sürede yükseldiğini kendiniz görmüşsünüzdür muhtemelen. Hani en dipten alıp tabii ki de böyle en tepeden satmak gibi bir zor bir hedef koymak saçma olur ama hani totalde baktığınızda Litecoin 5 kata yakın bir kar vermiş. İşte 2020 yaklaştıkça, daha doğrusu 2020'de belki de güzel bir yükseliş görebiliriz. Çünkü önceki blok yarılanmalarında Bitcoin yarılanma tarihi yaklaştıkça kendisini bir silkeliyor, bir toparlıyor ki şu an bile zaten belirtilerini hafiften hissediyoruz sanki. Sonrasında ne oluyor? Yarılanma gerçekleşince de artık daha az kazanan madencilerin de etkisiyle güzel bir boğa sezonuna, yani yükseliş sezonuna girebiliyor. Neyse, geçmişte bunları konuştuk abi. Bir de Bitcoin 3.000 dolarken, piyasa böyle kan ağlıyorken burada birlikte hepimiz demiştik ki o 12.000 dolar buraya gelecek abi. Kardeşim bu gelecek, başka yolu yok demiştik ve geldi. Neyse, bundan sonra ne olabilir? Bitcoin'de yeni hedef neresi olabilir? Ona bir bakalım abi. Şimdi sizinle bazı olasılıklar paylaşacağım. Siz de önümüzdeki günlerde Bitcoin'in hareketine göre hangi olasılık gerçekleşebilir, ona göre pozisyon alabilirsiniz. Mesela şimdi baktınız abi, Bitcoin yükseliyor ki ben şu birkaç günlük planda bunu hani aşırı sert bir şekilde pek göremiyorum ama 10.100 dolar bandına tutunup tutunamadığımızda yükseliş tarafında bir bakmamız gerekiyor. Tutunur ve kırarsa ne ala, hani güzel bir şey. O zaman 10.800'e doğru da bir yükselişe geçebiliriz ama biz maalesef şu an baktığımız zaman biraz daha böyle tam tersine yakınız diye ben görüyorum. Bakın mesela ekrana bir grafik getirmek istiyorum. Günlük grafikte Bitcoin'de babalar gibi bir alçalan üçgen var ve ben tam bu noktada demek istiyorum ki bakın, bu alçalan üçgenler genelde düşüşle son bulur. Bu hattın içinde her zaman olmasa da genelde bu hattı Bitcoin düşerek kırabilir ve buraya çok dikkat abi. Bitcoin 9.300 doların altına indiği ve oralarda birkaç gün kaldığı an
an anlayın ki bu hat kırıldı ve peşinden daha sağlam bir düşüş gelebilir. Bitcoin derse abi hayır ben bu üçgeni istemiyorum abi, kabul etmiyorum, ben yükselmek istiyorum. O zaman çok net bir şekilde bakın, çok net bir şekilde Bitcoin'in 11.300 dolara yükselmesi ve oralarda düşmeden, üçgenin içine tekrar girmeden takılması gerekir. Oralarda vakit geçirmesi gerekir. Bu hareketten anlayabiliriz ki devamında yükseliş gelebilir. Ama şimdi ben bu analizi nereye bağlayacağım biliyor musunuz? Hani birkaç video öncesinde size Bitcoin'de orta şekerli bir düşüş yaşayabiliriz demiştim ki o zaman zaten işte Bitcoin 10.000 doların üzerindeydi. İşte orada anlattığım obo formasyonu, yani kalıp hareket dediğimiz şey çalışmaya devam ederse ilk durak kaç dolar olabilir biliyor musunuz? 8.700 dolar. Tabi burada hani şunu söyleyeyim ben. Benim bahsettiğim hedefler, işte destekler, dirençler falan var ya, bunları lütfen genel olarak kabul edin. Yani 8.700 dolar dedim diye illa 8.700 dolardan dönecek diye bir şey yok. 8.750'den, 8.800'den de dönebilir. Oraya kadar inersek şayet, ama veya aynısı, bu söylediğimin aynısı yükseliş için de geçerli. Şimdi bunları genel olarak alıp eğer işlem yapmayı düşünüyorsanız da yatırım tavsiyesi olarak tabii ki de almadan hep kendinize belli bir esneme payı, belli bir güvenli alan bırakın bence. Yani baktığınızda dostlar Bitcoin'de şu an pek bir enerji yok. Ama buradan lütfen Bitcoin işte öldü, bitti lafı falan çıkmasın. Uzun vadeli bakış açımı, beklentimi size hedef rakam vermeden paylaşmıştım zaten. Eğer siz uzun vadeli düşünerek Bitcoin aldıysanız veya alacaksanız lütfen başta anlattıklarımı düşünün. Yani kısa vadeli çarpışmalar, işte yükselişler, düşüşler, bunlar zaten hep olacak. Olacak. Alın işte ya, dolar bile TL karşısında uzun vadeli baktığımızda yükselebileceğini öngörebiliyoruz. Biraz bunun gibi. Bitcoin hedefi konusundaysa bu videoda kısa vadeli hedefimi paylaştım. Ama her şey beklenildiği gibi giderse 9.300 dolar ilk hedef, kısa veya orta vadede olabilir. 9.300'e gelmeden önce de anlık yükselişler de olabilir. Sonuçta bu Bitcoin. Yani bunun hani sağı solda pek belli olmuyor ama 9.300 sonrasındaki 8.700 doları da yine inip inmeyeceğine yeni bir videoda bakarız. Neyse, şimdi dedik ki abi Bitcoin'de şu an pek bir enerji yok. Sonuçta burada tarafsız bir şekilde Bitcoin'i konuşmaya, analiz etmeye çalışıyoruz ama şurada lütfen hani daha birkaç ay önce 3.000 dolara düşmüşken şimdilerde şu kötü piyasa koşullarına rağmen tam 3 kat yükselmiş bir Bitcoin var değil mi? Ortada böyle bir şey var. Önce bunu bir kabul etmemiz lazım. Çünkü şu oluyor dostlar, bakın dikkat edin, ufak bir düşüşte veya hadi ufak demeyelim, biraz böyle bir sert bir düşüşte hemen şunları ben okumaya başlıyorum sosyal medyada falan. Sadece Bitcoin için değil ha, hani altcoin'ler için de böyle. İşte Bitcoin'den falanca coin'den umudumuzu kesmeli miyiz? Ya abi bakın, tarihine bakın ya, ne olur tarihine bakın. Geçmişine bakın bu coinlerin. 1200 dolarken 100 küsür dolarlara düşen bir Bitcoin var ortada geçmişte. Ama şimdi geldiği noktada en büyük rakamın üzerine, o zamanki en büyük rakamın üzerine tam 8 kat 9 kat daha yükselmiş. Dolayısıyla bakın şunu çok net aklımızda tutmamız gerekiyor. Şimdi bizim önce psikolojimizi yönetip kripto para psikolojisinde çok uç noktalara gitmek gibi bir hataya düşmememiz gerekiyor. Yani tamam, 2017'de ben de yaptım bunu. 3.000 dolardan Bitcoin'i aldığımda 3.000-3.500 dolardan 4.000 oldu, 5.000 dolar oldu, 6, 7, 10, 15.000 dolara geldi. Sonra 19.800 dolar yükseldi. O süreçte herkes Bitcoin 1 milyon dolar olacak lafına inandı. Evet, buna ben de inandım, yalan yok. Samimi düşüncelerimi burada aktarıyorum. Zaten şurada biz bizeyiz. Ama ve lakin o hatadan sonra olaylara çok daha realistik yaklaştım ve ara hep sert yükselişlerde falan ben şunu sordum kendime. Yahu kardeşim, hani Bitcoin yükseliyor değil mi? Ama yükseliyor da ne oldu? Hani gerçek hayatta Bitcoin NASA'da falan mı kullanılmaya başlandı? Amerikan hükümeti Bitcoin'i mi kabul etti? Pozitif infial yaratacak hiçbir şey olmadığı için ve bu sorulara da tatmin edici cevaplar alamadığım için genelde yükselişte uzun vadeli yatırımlar haricinde kısa vadelilerde Bitcoin'i bozdum gitti. Ne yalan söyleyeyim, bozdum gitti. İşte en son 12.288 dolardan Bitcoin'i bozdum ve ne dedim biliyor musunuz arkasından? Şu an tamamen işte manipülatif şekilde Bitcoin yükseliyor. Daha da yükselebilir. Okey, daha da yükselebilir ama işin içinde hani demin bahsettiğim gibi bir hikaye, insanları sürükleyecek bir
infial olmadığı için en kötü ihtimalle düzeltme yer ve geri gelir. Ben işte 12.288 dolardan işte o bölgelerden geri alırım dedim. Neyse bugün biraz bunları konuşuyoruz ama biraz böyle içimi dökmek istedim size. Siz de bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla Facebook'ta, Twitter'da hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın dostlar. Çünkü bunların hepsi birebir yaşanmışlıklar, birebir deneyimler diyerek biraz da şimdi isterseniz altcoin'leri genel olarak konuşalım, analiz edelim. Çünkü altcoin'lerle ilgili de çok fazla soru geliyor. İsterseniz ama şunu ben bir hatırlatayım. Artık Kripto Sözlük'te inceleyeceğimiz altcoin'lere de siz karar veriyorsunuz. YouTube'da Kripto Sözlük kanalında topluluk sekmesi var ya, orayı da ben artık çok aktif kullanıyorum ve oradan oylamalar açıyorum. Bir oylama şu an devam ediyor. Oradan oy kullanabilirsiniz. Hatta lütfen gidip oy kullanın oradan. Diyerek şimdi isterseniz altcoin'lere de şöyle bir toparlayalım. Onları da konuşalım. Bu arada videoyu beğendiyseniz de kanalıma abone olup yanındaki zile de dokunmayı lütfen unutmayın ki yeni videolardan anında haberdar olun. Anlık olayları kaçırmayın. Vallahi piyasayı Bitcoin öyle bir domine etti ki altcoin'leri konuşurken bile Bitcoin'den uzak bir analiz yapamıyoruz dostlar. Bitcoin'in dominansı az buz değil. %70 oldu olacak. Hani böyle bir ortamda Bitcoin'deki paranın altcoin'lere akması için birilerinin bir fitili ateşlemesi lazım. Yoksa önceki videolarda dedim ya, piyasa kilitlenecek. Yani böyle bir şey olacak. Şu an tek bir coin piyasanın %70'ine hükmederken altcoin'lerin yükselişinden söz etmek için erken. Ama piyasada bir döngü sonuçta. Bunu şiddetle savunuyorum. Belki 2 senedir altcoin'lerin de zamanı gelecek. Hani elinizdekiler böyle shitcoin dediğimiz işe yaramayan, sahte hacimlerle yükseltilen coinler değilse nispeten biraz daha böyle rahat olabilirsiniz uzun vade için. Hani bir de demin dedim ya, fitilin ateşlenmesi lazım diye. İşte ben bunu oyun parkındaki kaydırağa benzetiyorum nedense. Hani birisi böyle kaydırağın tepesine oturmuş, işte kaymayacağım diye mızıkçılık ediyor. Öyle bir şey hayal edin, öyle bir metafor hayal edin kafanızda. Arkasındakiler de ittiriyor ama inemiyorlar aşağı o tıkadığı için. İşte o bir kişi kaydığı an çorap söküğü gibi gelecek bence. Bitcoin'e kilitlenen paralar altcoin'lere akmaya başlayacak ve yüksek ihtimal piyasaya yeni taze parada girişi de olacak bir yandan. Bu dönemde eğer zarardaysanız yapmanız gereken en önemli şey, hani az önce konuştuk ya, psikolojinizi çok uç noktalara götürmemek. Ne çok üst uç ne çok alt uç. Tamam mı? Yani bu dönemde en önemli şey bu. Ne bütün coinler öldü bitti, ne Bitcoin bugün yarın 1 milyon dolar oluyor. İkisi de değil abi. Bu kanalı açtığımdan beri söylediğim bir şey var. Videolarda, canlı yayınlarda. Kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz parayla girin ve hep kenarda sert düşüşlerde kullanmak için dolar tutun. Eğer bunları yaptıysanız tamam, belki o düşüşler gelmeden önce sert bir yükseliş gelirse belki çok kazanamazsınız. Ama en azından çok para kaybedip hayat akışınızı, ev düzeninizi bozmazsınız. Ya ara sıra ne mesajlar geliyor bana, inanamazsınız. Adam eşinden gizli Bitcoin almış, kaldıraçla gömmüş, acele davranmış falan. Hele bir ara geldi abi. Doğru yanlış bilmem ama arkadaşından 11 Bitcoin ödünç almış, yarım saatte falan parayı BitMEX'e eritmiş. Hani o 11 Bitcoin yok olmuş. Yok olurken anlamamış bile. Tamam, yükselirken para kazanmak falan çok güzel. Eyvallah, kabul ediyorum ama ben burada bu hikayeleri de bildiğim için sizlerle önce kaybetmeyin tavsiyesini paylaşıyorum. Her yatırım bir enstrümanı tabii ki de risklidir. Elbette ama kaldıraçlı işlemler çok daha fazla risklidir. İşi biliyorsunuzdur. Odaki kaybedebileceğiniz rakamı göze almışsınızdır. O zaman ne ala. Bilinçliyseniz yola çıkın elbette. Neyse, bugün hem Bitcoin hem altcoin kısa ve uzun vadeli analizinin yanında biraz da böyle motivasyona yönelik bir şeyler de konuşmuş olduk. Şimdi bu videoya biraz da böyle bir renk katacak bonus bilgiye geçelim. Bugün bonus bilgide Olli var. Olli ne biliyor musunuz? Olli 3 boyutlu yazıcıyla basılmış bir minibüs. Amacı da kentlerin günlük yaşamını yeni tarz dokunuşlarla iyileştirmek ama metropol şehirler için değil. Daha böyle küçük yerleşimler için tasarlandı ve bu 3 boyutlu yazıcıyla basılan minibüs saatte 40 kilometreye kadar yapabiliyor. Amazon'un konuşma robotu olan Lexi ve IBM'in yapay zeka programı olan Watson'ı kullanıyor. Daha fazla bilgi isterseniz Google'a Olli Bus, yani Olli BUS yazabilirsiniz. Çekilişimiz devam ediyor. Kanalıma abone olup olmadıysanız lütfen abone olun. Yanındaki zil butonuna tıklayın. Videolarımı beğenip yorumlarınızı yazın dostlar. Böylece hem çekilişe katılabilirsiniz hem de bana bu videodaki emeklerim için bir teşekkür etmiş olursunuz. Hoşça kalın.